yaparsan yap, aşk ile yap. İşte bu, işte bu. Yine güzeliz, yine çiçeğiz, yine İnanılmaz. hep birlikteyiz. Hiçbir yere gitmeyiz hocam. Arkadaşlar, pazar günkü Belize turnuvasında buluşmamızda, İstanbul buluşmamızda sevgili dostum, kardeşim Fide Master Selim Çıtak ile de karşılaştık. Bakalım bu maç nasıl oynanmış? Birlikte inceleyeceğiz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, sürpriz sonlu, sürpriz sonlu. Ona küçük sürprizler yapın. Hemen maçın hamlelerine geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Selimciğim, başarılar. Başarılar. Eindhoven'un rövanşı. Evet, hadi bakalım. Selim Çıtak, Eindhoven buluşmamızda beni yenmişti. Evet, D4 ile başladı. D5'e C4 yaptı. Ben de E6 yapınca açı 3 oynadı ve ben burada Hollandalı savunmasının taş duvar sistemine giriş yaptım arkadaşlar. Makineyi de açalım. Makine bir yandan analiz etsin. Evet, burada bir sürü teorik hamle var. G3'ü tercih etti. Bu teorik hamlelerden biriymiş. At F6. Tamam. Fil G2. Ondan sonra ben C6 oynadım. At H3 halen teorik. Fili daha çok D6'ya çıkmak varmış. %67 oranında. Ben file 7 geldim. Ondan sonra o da rok yaptı. Ben de rok yaptım arkadaşlar. Burada B3 yaptı o. Ben burada düşünmeye başladım. Ve çok enteresan arkadaşlar, çok enteresan. Halen teorik. Ben burada en çok tercih edilen hamleyi bulmuşum. Hocam tevazu. Yani artık onu siz karar vereceksiniz. At E4. En doğru hamleymiş. Ondan sonra vezir C2 geldi. Bundan sonra artık teorik sulardan çıkılıyor arkadaşlar. İbre birazcık beyazlara dönük. Bu da normal. Her açılışta ilk hamle üstünlüğünden dolayı ibre beyazlara dönüktür arkadaşlar. O normaldir. O yüzden o sizi yanıltmasın. Arkadaşlar ben buralarda düşün babam düşün. Yani ne gerek var halbuki? Burada atı çıkacaksın, oynayacaksın. Evet. Fili çıkıp buradan manevraya gireyim mi diye baktım ama sonra atı gelmeye karar verdim. Ve burada hızlıca Selim A4 yaptı. Evet. Baktı ki ben düşünüyorum. Neden daha fazla düşünmesin? Sevgili kardeşim dedi. Ben de düşün babam düşün. Burada zaman farkı 1 dakikaya kadar açılıyor. 3+2 zaman temposu için 1 dakikalık zaman farkı ciddidir arkadaşlar. Buna dikkat etmem gerekiyor aslında. Biraz da özgüvenimi yüksek tutmam gerekiyor. Siz bakmayın yani. Aslında düşündüğüm hamle oynuyorum yani ben burada. At F6. Daha iyisi var mı diyorum. İçimden. Bu daha iyi, bu daha iyi diyoruz ya. Daha iyisi var mı diye. At F4 geldi. Duruma göre bu at D3'ten E5'e yerleşebilir. Ben burada atla atı aldım. Veziri almak zorunda. Tekrar atı geldim. Vezire saldırdım. O da veziri aslında C2'ye kaçsa daha doğruydu. Vezir D3'e kaçtı. Çünkü at için D3 karesini açık tutması gerekiyordu. Bak ben burada gebeş yapsaydım keşke ya. Atı buraya götürseydim. Bak bunu kaçırmışım arkadaşlar. Gerçekten bunu kaçırmışım. Çünkü o birazdan uyanacak bak. Ben burada şimdi vezir E8 geldim. Tamam mı? Şimdi G5 yapmayı biraz daha gündeme getirmiş oldum. O da şimdi vezirini oynayıp ata yer açacak. Yani ata daha ideal bir kare açacak. Evet veziri geldi C2'ye. Ben de G5 ile gayet güzel alan kazandım. Şah kanadında at D3 geldi. Merkez piyonları değişimden uzak olduğu için böylesi kanat saldırıları sonuç verir arkadaşlar. Fili buraya geldim. Bu hamleyi de at E5 gelirse keserim diye gelmiştim. Sonra memnun kalmadım. Sonra memnun kalır gibi oldum. Değişik duygular içerisindeydim arkadaşlar. Fil B2 geldi. Buraya olan baskıyı tuttu. Ve ben de burada yavaş yavaş artık şah kanadında çoğalmaya başladım. Vezirimi, evet vezirimi getirme kararı veriyor muyum? Hadi hoca, oyna hoca. Erittin zamanı, bitirdin ya. Vallahi bitirdin bizi. Vezir H5 geldim. Daha sonra kaleye gelmeye çalışacağım. Burada C5 aldı. Beni rahatlattı aslında. Filmin önünün açılması da hoşuma gitti. B4 yaptı. Demek ki onun niyeti arkadaşlar B5 ile burayı bozmakmış. Ben burada hem B5'e, B5 sonrası C6'ya gelecek olan baskıya yönelik hem de kendi planıma yönelik bir manevra sahası açtım. Rook lift için arkadaşlar. Kalemi getireceğim. Evet. Burada Selim de düşünmeye başladı çünkü biraz dikkatli oynaması lazım. Vallahi ben geliyorum yani. Geliyorum.
Evet. Atı E5'e koyma kararı aldı. Bu at E5'in esas amacını birazdan fark edeceğim ben de. Henüz fark etmiyorum. Zamanlarda gördüğünüz gibi ciddi bir fark var. Sevgili Miraç kamerada. Kale F6 geldim. Ben yine planımı uyguluyorum. Kale H6 geleceğim. Buraya baskı kuracağım. Mat isteyeceğim. Bir yandan da burayı tutuyorum diyorum. H3 yaptı. H3 yapması beni korkutmuyor. Zaten ben ona bakmıştım. Buralara bakışlar var. G4'lerim var. Kaleye geldim. G4'ü gündeme getirdim. Ama Selim çok korkusuz. Kale A3 ile yataydan korudu. İşte B4'ün bir amacı da buymuş arkadaşlar. Kaleyle yataydan savunma yapmak. Helal olsun Selim. Çok ileri görüşlü bir adım atmış B4 oynarken. Bu fikri belki de biliyordu arkadaşlar. Arşivden beslenmiş olabilir. Ben burada fil F6 geldim. Fil F6'yı neden geldim? Valla neden geldim bilmiyorum ha. Bir nedeni vardı onun ama. He. G4 sürdüğümde H4 sürerse fille vurmak için geldim arkadaşlar. Burada artık gemileri yakıyorum. Öyle söyleyeyim. G4'ü çünkü o H4 yapacaktı. O zaman fil gelseydin bir hamle öne çektim arkadaşlar. Buradaki gerilimi biraz daha esnek tutmak için. Evet burada artık Selim biraz daha diken üzerinde iyice baktı. Ve Selim H3'ü feda etme kararı aldı arkadaşlar. B5 yaptı. Karşı saldırı üretti buradan. Şimdi ben de burada G4 sürünce G4 soru işareti bakın arkadaşlar. BC6 aldı. Çünkü ben burada H3'ü aldığım zaman fil F3 geldi. Ve atak durdu. H dikiğini kendi piyonumla kapatmış oldum. Böyle bir savunma stratejisi var. Şimdi benim piyonumu o kalkan olarak kullanıyor. Çok güzel bir savunma taşı oldu benim piyonum onun şahı için. Ancak burada at devreye girebilseydi iş bitirdi. Ben burada fedalar düşündüm. İşte veziri buraya gelsem fil G2 gelir diye düşündüm. İşte veziri vurmalar var mı? At F2'ler var mı? At G3'ler var mı diye baktım. Burada harcadığım zaman da bununla ilgili ama çok zamanım azaldı. Burada baksanıza arkadaşlar. Yani kaç saniyeye düştük burada zaman. Burada o yüzden avantajım çok eridi. Bu şekilde şu an taşlar eşit. Konumum halen kötü değil aslında. Ben burada memnunum. Vezir C7 tarlaya indi. Bu çift soruymuş. Çünkü daha iyi hamleyi kaçırmış fil C1. Ben de vezir E7 gel değişim dedim. Aldık. Bu konumda bence çok kötü değil. Evet kale B3 geldi. File saldırdı. File A6 geldim. Evet burada Çatalowski'yi istiyorum şu an. Bunu gördü Selim. Evet. Burada çok mantıklı bir cevap verdi. Evet. Fil C1 geldi. Hem atın çatalını kesti hem de kaleme saldırdı. Ben de kaleyi hemen gel değiştirelim dedim. Çok az zamanım var. Selim de çok sakin. Aldı. H2'yi aldı arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet buradan şimdi H2'yi alacak. Bir piyon öne geçti. Konum onun için daha iyi. Ben burada zaman baskısından dolayı çok zayıf hamleler yapmaya başladım. A4'teki piyona saldırı kurabilmek için fili çektim. Evet İbre zaten 2.5 oldu. Şu an oyun beyazlara kazanç. At D7 soru işaretiymiş. Kötü hamle yapmış. B6 istemiş o da. Ben fil D8 ile şüpheli hamle yapmışım. Evet. Piyonu korudum aslında ben burada. Fil F4 geldi. O da şüpheli hamle yapmış. Ben de burada A4'ü aldım. Kale ile evet C1'e geldi. Benim D4'ü almam lazımmış ya. Niye korktum ki ben? Burada kale C4 geldim. O da kale B1 geldi. Ondan sonra işte at B6 fil C6 geldim. Ata saldırdım. At B6 çift soruymuş. Evet buralarda arkadaşlar dur bir dakika dur. Adam tüpsüz daldı bize orada ya. Tüpsüz daldı bir dakika. Burayı bir analiz etmemiz lazım. Arkadaşlar. Burada çift sorular varmış ya. Kale bir çift soru. Abi kale D4 al diyor devam et diyor. Yani burayla ne uğraşıyorsun ki ya? Vallahi yani hayret bir şey. Fil C6 ne abi? Niye korktun ki sen burada? Çift soru çektik biz burada. Adamın at E5 yapması daha doğruymuş. Böyle aldı. Benim halen D4 almam daha doğruymuş. Ben gittim bunu aldım. Arkadaşlar. Gittim burada F2'yi aldım. Ben F2'yi alabiliyorum diye aslında bu varyanta girdim. Halbuki burada 10.000 yıllık taktik var arkadaşlar. Kaleli C6'ya patlattı. Buradan da Çatalowski'yi yaptı arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada ben taş kaybettim. Çok kaybettim yani. Çok fena kaybettim. Ben burada atla bir tane şah çektim. Onu yanıltmak için. Aslında şahı kaçsaydı ve bu taktiği devam ettirseydi daha doğruydu. Ama o kalktı
fil G4 almaya karar verdi. Düşüncesi şeydi. Yani ben 2 fille kaleye karşı çok rahat kazanırım diye. Ondan sonra böyle oynandı. Ben şah G7 geldim. Ondan sonra burası temiz ona kazanç. Fille şah çekti. Şahı H6'da tuttum. Karşı saldırı üretmeye çalışıyorum. Evet, şahla geldi. Şahla aktif olmaya çalışıyorum. Bu oyun bana kayıp. Buraya gelmiş mesela. Bunu da alabilirdi mesela. Zamanımız azaldığı için ikimiz de karşılıklı hata yapıyoruz. Kaleyle bekliyorum. Kale çok atıl kaldı. Gel değişelim dedi. Açmaz yaptım. Açmazdan böyle koruma yaptı. Aldım. Kaleyi arkaya çektim. Burada çatal vardı mesela. Bu Çatalovski'yi görmedi. Böyle oynandı. Şahla daldım. Şu piyonu da alayım da buraya da vurayım bari. 2 fil matı yapsın diye düşündüm. Hemen kale dolandırmam lazım. Yoksa piyon gidiyor. Evet, piyon gidiyor. Hemen tuttum. Kalemi artık feda edeceğim. Ya son bir çaba. Zamanlar az olduğu için son bir çaba. Bir umuttur yaşatan insanı. Alacağız elimize sazımızı birazdan. Evet. Vize çıkacağım diyor. Ben burada bir manyel yaptım. Bir şah çektim. Şahı sakladı. Tekrar geri geldim. Vezir çıktı. Pardon, bir tane şah çekti. Bunu almak için ben buna yapışmaya devam ettim. Burada çıktı. Bunu aldık. Evet arkadaşlar, ve bunu aldı. Ben de böyle geldim. Evet arkadaşlar. Ne oldu hocam, ne oldu? Arkadaşlar 58. hamledeyiz şu an. Ve tatlıda 2 fil kaldı. 2 fil ile mat yapmak aslında çok kolay. Fakat zamanlar az. Ben de taka tuka oynuyorum. Selim de oynuyor. Bakalım FIDE Master Selim Çıtak 2 fil matını kaç hamlede yapacak? Birlikte izleyelim arkadaşlar. Şimdiki çalışmamızın konusu 2 fil ile mat etmek olacak. 2 fil ile mat etmek çok kolay. Hemen örneğimiz üzerinde çalışmamıza başlayalım. Evet, fili geldi. Makine. Evet, sayımız da sayıyor arkadaşlar. 7. hamledeyiz şu an. Sadece beyaz hamlelerini sayıyoruz. Evet. Taka tuka. Evet. 14. hamledeyiz. Selim bocalıyor bak burada. Evet. Hangi setup'ı dizeceğini bir türlü bulamadı. Evet. Zaman baskısı da var tabi. Ondan sonra. İnanılmaz. Evet, burada durdu. Burada kazandığını sandı bak şimdi. Bak ileri geri oynadı burada. Şimdi burada kazandığını sandı. Tam burada ve gülüyor burada ben bununla oynayınca. Şu şekilde tam karşısına gelerek güzel bir perdeleme, güzel bir omuzlama yaparak engelliyoruz ve zaten de mat geliyor. Şah F8'den kaçmaya çalışırsa siyah renkli filimizle D6'dan şah, şah G8'e fil E6'dan şah, şah H8'e de fil E5'ten şah çekerek mat ediyoruz. Yaklaşık 20 hamlelik bir mat serüveni arkadaşlar. Biliyorsunuz 50 hamle kuralı var. 50 hamle içerisinde edemezsek oyun beraberlik sona eriyor. İnanamıyorum. Beynim durdu ya. 2 fil matını unuttum ya. Selim, ben mağlubum. Ama- Ama sen de kaybettin. Ben de rezil oldum ulan, daha ne olsun, 2 fille mat edemedim. Ben bu maçı, sen de tüm karizmayı. Mahvolduk ya. Süper ya, Ben harika. tabii ya 2 fille mat edemedik. Oynamamayı tercih ederdim. Estağfurullah abi, aşk olsun. Çok keyifliydi arkadaşlar, çok keyifli, çok eğlenceliydi. Vallahi biz çok keyif aldık. İzleyenler de mest oldu. Canlı izlemenin tadı başkadır. Onu söyleyeyim ben size. Yani çok hoşumuza gitti. Ya biz de keyif aldık, onu söyleyeyim. Yani satranç sanatıyla böyle haşır neşir olmak, sevenlerle bir arada olmak ayrı bir keyif arkadaşlar. Vallahi çok keyifliydi. Buradan Selim'i tebrik ediyorum. Selim beni yendi. Ben Mikmikçi'yi yendim ondan sonra. Ama hem Selim bir tane beraberliği oldu, hem de benim bir tane beraberliğim oldu. Mikmikçi'yi şampiyon yapmış olduk arkadaşlar. Tabii o da iyi oynuyor aslında. Beni de yeniyordu aslında. Beni de yeniyordu. Ama zaten şu vardır arkadaşlar. Yani sen öndesin, o geride. İşte ben kazanıyordum da çift sıra çektim. Bunlar olacak. Bunlar olmalı. Zaten bunlar olmazsa dengeler bozulmaz. İki tarafta hatasız oynarsa oyun berabere biter. Dolayısıyla bir maçı incelerken işte o hatayı nasıl yapar, bu hatayı nasıl yapar yapılıyor arkadaşlar. İnsanoğlu olmadık noktalarda, olmadık anlarda en kolay yerde bile hata yapabiliyor.
Onu söyleyeyim ben size. Bu işin içinde olanlar zaten bunu bilir. Yani başına geldiği için bilir. O yüzden hani o nasıl oldu? İşte 2 film atını Selim bilmiyor mu? İnanılmaz. Maçın bir heyecanı vardır. Maçın bir ağırlığı, bir stresi vardır. O stres adamın aklını alır. Öyle söyleyeyim. Buradan da sevgili Selim Çıtak kardeşime selamlar olsun. Tüm katılanlara tekrardan geldikleri için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle buluşmalarımız devam edecek. Çünkü tadı damağımızda kaldı. Beğeni ve yorumlarınızı acilen bekliyorum. Siz de olsaydınız çift film matını kaç hamlede yapardınız? Bana doğruyu söyleyin. Evet arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hocayı hype'lamayı unutmayın arkadaşlar. Selametle. Açılır kapılar ardına kadar. Kalpten gülersen kalanı detay. Gerisi kolay. Kalanı detay. Gerisi kolay.